Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Çok sorulan, çok istenen glutensiz, mayasız ekmek tarifini sizler için çektim. Onayladım ve huzurunuza sundum. Dışı çıtır, içi yumuşak bir ekmek oldu. Kurabiyemsi bir tadı var. Bu KFC'nin bisküvili ekmek tarifi gibi de oldu. Gönül rahatlığı yiyebileceğiniz, ben onayladım. Çıtır çıtır bir ekmek oldu. 5 dakikada yapabileceğiniz tarzda bir ekmek sizler için çektim. Sizler de bana destek olmak açısından kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Dolu dolu 3 kaşık ev yapımı yoğurdumdan koydum. Karıştırıyorum. Yoğurdum şu. Bir yumurtanın akını da ilave ettim. Bunu da karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ilave edeceğim. Bir su bardağı unum var. Unumun kutusu bu. İstanbul halk ekmek çölyaklar için GNK sarı kutu unum da bu. Şöyle göstereyim. Unum bu. Paket çıkıyor. Ekliyorum. Şöyle önce yarısını ekledim. Üzerine karbonatımı koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Şöyle çay kaşığını doldurmadan şöyle bir çay kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Sürüyorum. Bir su bardağı glutensiz unumu ilave ettim. Bakın ne kadar çok görünüyordu. Karıştırınca hemen hepsini toparlamış oldu. Şöyle kenarlarında. Küçük bir kapta yaptım. Çünkü bu mayasız bir ekmek olduğu için hemen 2 günlük böyle çabucak ekmeğin bittiği zaman yapıp yiyebileceğim bir ekmek. Önce denedim nasıl oldu diye sizler için. Tabii ki biliyorsunuz. Ben denemedim hiçbir şey sizlere sunmuyorum. Videosunu çekmiyorum. Önceden denedim, beğendim. Sizler için de videosunu çekmeye karar verdim. Hamurumu pürüzsüz bir kıvama aldırdım. Böyle sıkıca tabağımı tutup kaşığımla iyice böyle bütün kuvvetimle, bayağı zorlanıyorum şu anda karıştırmakta. Bu şekilde karıştıracağız. İyice böyle birbirine geçmesini sağlayacağız. Pürüzsüz bir kıvam olması için. İçinde pütür pütür kalmamasını istiyoruz. Artık hamurum oldu. Zemin almam gerekiyor. Eğer mayalı bir hamur olsaydı bu şekil kıvam yetecekti. Bunu kalıbımıza dökecektik ve mayalanmaya bırakacaktık. Ama ben şimdi bunu şekil aldıracağım. Mayasız bir hamur. Bunu şimdi kenara alıyorum. Bir su bardağı gluten unumu tezgahıma döküyorum. Hepsini tezgahıma döktüm. Şöyle el yordamıyla böyle açıyorum. Şimdi buradaki hamurumun tamamını buraya boşaltıyorum. Buradaki asıl önemli nokta, şimdi elimizi direkt böyle daldırmıyoruz. Eğer elimi bu şekilde direkt hamuruma böyle sıka sıka yaparsam bu hamurum çok fazla bir su bardağı un yetmeyecektir. Çok fazla un isteyecektir. Şimdi ben böyle bunlarla birlikte köşelerden alarak hamurumu böyle parmak uçlarımla toparlıyorum. Çok fazla un yememesini sağlıyorum. Çok fazla un yerse bu hamurumuzun kıvamı çok sert olacaktır ve piştikten sonra da o taş gibi ekmek olacaktır. Herkesin bu dediği taş yapıyorum, taş gibi oluyor. Ertesi güne ufalanıyor dedikleri ekmekten olacaktır. O yüzden böyle parmak uçlarımla çok hamura nazik davranarak kenarlardan ortaya alarak tabanımdaki yani zeminimdeki unu hamuruma tamamını yedirmeye çalışıyorum. Bakın, şimdi böyle İki elimi alıp bu tarafa çeviriyorum. Bakın hala bu elimle hiç hamuruma değmedim, dokunmadım. Tek elimle hamur yoğuruyorum. Videolarımın tamamını izlerseniz eğer bunu anlayacaksınız. Çoğu insan bunu izlemek istemiyor. Sen bize alta tarifini yaz, malzemelerini yaz. Alta tarifini, malzemelerini hepsini yazıyorum ama videoyu izlemeden olmuyor işte. Mesela ben şimdi bu ekmeği yaparken videonun altına 2 su bardağı gluten un yazdığım zaman direkt 2 su bardağı gluten unun hepsini yoğurma kabına dökeceksiniz. Ve yoğurur elinizle de mıncıkladığınız zaman yani hamuru ondan sonra da o un yetmeyecektir ve daha fazla da un ekleyeceksiniz. Bu un yetmedi, bu hamur olmadı, elimi hamurdan kurtaramadım diyeceksiniz. Bu yüzden videolarımı izlemenizi istiyorum. Biliyorum biraz sıkıcı oluyor. Konuşarak da anlatmaya çalışıyorum ama başka şekilde de anlatamam bunu.
Bakın hamurum ne kadar güzel toparlandı. Bu tezgahımdaki bütün unu yedirene kadar bu şekilde hem hamuru da bayağı yoğurmuş oluyoruz. Bakın parmak uçlarımla hamuru nazik bir şekilde artık bayağı toparlandı hamurum. Bakın alttan tekrar yapışıyordu. Zaten şu anda bu hamuru böyle bir sıksam bu hamur yumuşak bir hamur yine. Göreceksiniz yapış yapış bir hamur. Ama ben bunu işte yapıştırmadan böyle toparlıyorum hamuru. Parmak uçlarımdan elimin tabanına geçtim artık böyle. Elimin avucumun içiyle artık yapıyorum. Çünkü hamur sertleşti. Toparlandı. Böyle. Bu şekilde de hamuru ne kadar çok yoğurduğumu görmenizi istiyorum. Glutensiz hamur yaparken çok yoğurmak önemli. Hamuru çok yoğurmazsak ekmeğimiz olmuyor maalesef ki. Toparlanmıyor ya böyle ufalanıyor. Hamuru çok yoğurmamız gerekiyor. Ne zaman ki hamura şeklinizi vereceğiz, o zamana kadar elinizden hamuru bırakmamamız gerekiyor. Artık hamuru gördüğünüz gibi bakın toparladım. Şöyle küçücük bir hamur elde etmiş oldum. Pürüzsüz bakın. Bir hamurdu, gayet de yumuşak bir hamur. Şimdi bunu borcamıma hamurumu koyacağım. Bakın yumuşacık bir hamur. Şimdi bunu koyuyorum ve bunu 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Tekrardan merhaba. Ekmeği fırından çıktı. Bakın o kadar güzel kabarmış. Pofidik bir ekmek olmuş. Küçük. 2-3 günlük yemelik bir ekmek. Mayasız, glutensiz ekmekle denedik. Oluyormuş. Şimdi ekmeğimin üzerine bir bez yardımıyla kapatacağım. Ve içini tamamen çekmesini sağlayacağım. İçini çektikten sonra tekrar dilimleyeceğim. İnşallah sizler de videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ekmeklerimi de denedikten sonra benimle paylaşabilirsiniz.